Sevgili futbol severler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Galatasaray Kopenhag maçı vardı. Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk maçını yaptı Galatasaray ve maç 2-2 berabere bitti. Şamil'le bugün Galatasaray Kopenhag maçını değerlendireceğiz. Şamil, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi vallahi işte yani çok diyemesek de idare ederiz. Galatasaray Kopenhag'ı evinde ağırladı ve maç 2-2 bitti. Maça baktığımız zaman evet, gerçekten ilk yarı Galatasaray çok iyi oynadı aslında. Çok baskılıydı. Hatta Kerem Aktürkoğlu'nun direkten dönen bir topu var. Ama işte Kopenhag tabii ilk bulduğu pozisyonda gol attı. İlk yarı 1-0 bitirdi. İkinci yarı ise erken bir gol buldu ve maç 2-0'a geldi. Sonucunda Galatasaray'da 2 gol bulmayı bildi ama zor oldu ama buldu. Maç 2-2 bitti. Evet, maçın 2-2 bitmesinin sebebi sence nedir? Galatasaray bir diğer maçını Manchester United'da yapacak. Deplasmana gidecek. Neler söylemek istersin bu maçın nezdinde? Bir başlangıç olarak yani Galatasaray'ı beklediğim gibi oldu. Ben hatırlarsan Galatasaray'ın bir puan falan gruptan alacağını düşünmüştüm. Yani öyle bir tahmin vardı. Dünkü bu sabahki ve geçenki bu maçta yorumda ise sabırlı oynaması gerektiğini, çok fazla acele etmemesi gerektiğini söylemiştim ama Galatasaray kendi sahasının avantajını kullanmaya çalışıp 20-25 dakika evet iyi baskı yaptı. Ama 25 dakika sonra gol gelmeyince şanssızlıktan dolayı Galatasaray'ın oyuncuların pili bitti bir anda. Bu sefer gazı eline aldı. Bence ilk yarım saat haricinde 30 25 30 ile 70 dakika tamamen kontrol Kopenhag'ın elinde. Topu vermediler Galatasaray'a. Yani inanılmaz bir baskı yaptı adamlar yani. Pas 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 Evet. pas. İki farklı öne geçti. Belki bir tane daha atabilirlerdi. Yani ben bu maçın 2 gitmesinin tek sebebinin Kopenhag'ın kırmızı kart görmesine bağlıyorum. Haklı bir kırmızı karttı bence de. 3 veya 4-0 da olabilir Kopenhag eğer kırmızı kart yemeseydi. Ben kesinlikle yani çok kötü buldum Galatasaray'ı. Yani o 25 dakika haricinde şunu diyebilir miyiz? Adamlar 10 kişi kalmasa Galatasaray o pozisyonda bulabilirdi. Yani ben öyle bir şey vaat etmedi yani. Galatasaray 70. dakika kadar topu tamamen şeye bıraktı. Yani eğer 10 kişi olsalardı büyük ihtimal çok rahat bir şekilde Kopenhag buradan 3 puan alıp gidecekti. Bence çok hatalı oynadı ve Muslera çok hatalı bir şekilde çıktı. Ya sen kornere gidecek bir oyuncuya niye çıkarsın? Direkt o pozisyonu görünce ben 2008 Rüştü aklıma geldi. Hatırlarsan Hırvatistan maçında 119 Evet. dakikada durduk yere çıkmıştı. Golü yemişti. Moral motivasyon orada düştü. Icardi'nin başta kaçırdığı pozisyon, Mertens'in atamadığı pozisyon derken zaten onun haricinde ülkede pozisyonları yok. Sonra işte daha maça iyi başlamadı. Yani Tete bir gol bir asistle bitirdi ama gollere bakarsan yani çok taktikle alakası olmayan goller attı Galatasaray. Yani bildiğin artık karambole, bir bireysel yeteneğe bakarak yani onlar mesela birisi sağdan dışarı çıksa Boyan'ın verdiği top da üstten out'a gitse Galatasaray'ın pozisyonu var diyebilir miyiz genel maç olarak? Yok yani o ilk Diyemeyiz. 25 Evet. dakikada. Tamamen karambole rastgele atılmış goller. Yani puan puandır. Ama ben yani bu oyunda devam ederse yani kimseden puan almaz. Yani Kopenhag bu şekilde deplasmanda Ya oynayabilirse evinde de kendi oynuyor. şimdi sen diyorsun hani bir puan bir puan, tamam, evet, sıfır almaktan iyidir. Hani maçı izledin mi bilmiyorum ama Manchester United Bayern Münih maçı vardı ve maç 4-3 bitti. Yani tamam, Bayern Münih kazandı ama yani 7 gol var. Hani ölüsü dediğin Manchester United eğer Bayern Münih'e uzatmalarda hani gol atıyorsa sen ne yapacaksın? Tamam, şimdi Galatasaray taraftarları yanlış anlamasın. Burada eleştirmiyoruz ama senin grubundaki takımlar bunlar. Birisi Bayern Münih, birisi Manchester United. Bence Galatasaray bugün gruptaki en kolay rakibiyle oynadı. En Ve kolay da Galatasaray'dan daha iyi oynadı. tabii 10 kişi kalmış bir rakibe 2 gol attın. Yani şimdi Okan Hoca, işte taraftarlarımız bizi daha çok desteklemesi lazım. Ya bu taraftar sana daha ne yapsın Okan Hoca? 90 dakika susmadı bu taraf. Sen oyuncu tercihini düzgün yapacaksın. Madem Ziyech tam olarak hazır değil, ilk 11'e Tete ile başlasaydın. Tete'yi Evet. madem sahada oynuyor, yani zaten sağ kanatta oynuyor Hiçbir oyuncu. oyun planı da yok yani. Sadece Oynatsaydın Tete'yi ilk 11'de. oyun planı da yoktu zaten. Yani Galatasaray sadece oyuncu değiştirdi değil. Hiçbir maçın başından sonuna kadar bir tane organize atak geliştirip pozisyon bulmadı yani. Hep topları şişirdiler ya. Yani hani o ilk yarıda o 20-25 dakikalık baskın olan bölümde bile top hep şişirdiler. Yani sanki şey oldu. Ligdeki gibi ben Icardi'ye kaldırayım. Icardi hop halleder. Icardi'yi ceza sahasının içinde oynatmadı adamlar yani. Gelen Evet. bütün hava toplarına karşılık verdiler. Bak Hele bugün, bir tane stoperi vardı gördün mü bilmiyorum uzun boylu kaldı. Adam her topa kafa vurdu ya. evet, Her birine vurdu kafayı ya.
Yani şimdi Galatasaray hani Manchester United ve Bayern Münih'le rakip olduğu için maçı biraz böyle şey izledim. Hani gelecek olan rakibin oyununu. Ya iki takım da ayak paslarıyla çıkıyorlar. Ama Galatasaray yoktu yani. Bunu nasıl yapacak Galatasaray? Bugünkü oynadığı Kopenhag bile ayağa pasla çıktı. Avrupa'da topluca gidiyor yani. Karambole oyun diye bir şey kalmadı artık yani. Herkes dakika 90 artı 5'te bile pasla çıkıyorlar yani. Karambole bir tane bile pozisyonu riske etmek istemiyorlar. Yani ben 3-1'e kadar izlemiştim Bayern Münih Manchester United maçını. Yani inanılmaz bir şekilde yani Manchester United 8 tane falan eksiği var. Biz Manchester United'dan puan alırız gibi ben yani günlerdir bunu anlatmaya çalışıyorum, anlamıyor arkadaşlar. Yani Avrupa takımları istersen 10 tane eksik olsun, yenmek kolay değil. Eskisi gibi de 2000'lerin ortası gibi kadrolar yok artık yani Türkiye takımlarında. Eskiden ruh yok. Bunları geliyorlar, maaşını alıyorlar. Sen onlara bir taktik vermezsen, bir oyun planı bulmazsan oynamadan gidiyorlar. Bu kadar basit yani. Sen Kopenhag'daki oyuncuların hep herhangi birinin yıllık 1 milyon euro maaş aldığını tahmin ediyor musun? İmkanı yok. Adamları geliyorlar profesyonel bir şekilde sana diyorlar ki şuradan şuraya koşacaksın, buradan buraya koşacaksın. İşini yapıyorlar. Bu kadar. Ya bir de bugün zoruma giden şey ne oldu biliyor musun? Kopenhag Teknik Direktörü basın toplantısı yaptı maçtan sonra. Adam dedi ki ya dedi, biz de her zaman dedi, Türk takımlarına karşı kazanan bir takımız dedi. Öyle. Danimarka takımlar olarak dedi kazanıyoruz dedi. Biz dedi daha düşük bir bütçeli takım olmamıza rağmen dedi Galatasaray gibi dedi büyük paralar harcayan bir takımı dedi yenmek üzereydik. Adam bak deplasmanda 2-0 öndeyken tabii 2-2'ye düşmenin verdiği şeyle beraber şok diyelim artık ya da beklemediği sonuç diyelim. Ya bizim için üzücü bir sonuç oldu dedi. Adam bir puanla yetinmeyi bilmiyor. Yani çünkü onun için bir puan yetinilecek bir puan değil. Öyle. Adamlar Şimdi ben çıkmak sana istiyor gruptan. soruyorum. Yani Kopenhag dediğin takım 60 milyon euro değerinde. Şamil. Galatasaray 249 milyon, 250 binde. Neredeyse 5 kat. Yani bu mu şey? Sahaya koyacağın oyun bu mu? Ruh bu mu? Ya şişirme piyasa değerleri bu şekilde oluyor işte. Yani sen tamam mesela Endombele zamanında 60 milyon dolar, milyon euro transfer yapmış olabilir. Ama şu anki değeri 10 milyon euro. Yani veya 5 milyon euro. Adamın yoksa zaten hala 60 milyon euro değeri olsa adam zaten buraya gelmez yani. Bunu bilmemiz lazım. Yani Türkiye'deki ortamın şişirme fiyatlar olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani seneye ne olacak görelim bakalım yani. Türkiye'ye gelen oyuncular ilk 6 ay Avrupa'nın verdiği heves oyunu 6 aydan sonra Türkiye ortamına alıştıktan sonra Türkiye bir salar kendini. Göbek bırakır, tahttan uzaklaşır. Kafasına karambole oynar, arada oynamaz. Yani bizim bu kaliteyi yükseltmemiz lazım. Bu bizim bu istikrara çıkmamız lazım. Adamların teknik direktörü 9 yıldır aynı teknik direktör ve aynı kadrolarda oynuyorlar ve aynı istikrarla oynuyorlar. Yani bizim yarın Fenerbahçe'yi de göreceğiz. Yani ben sana söyleyeyim mi? 1-0 olsun, bizim olsun. Başka hiçbir şey istemiyorum yani. İsterse Fenerbahçe 90 dakika yatsın, bir tane topu kendi kaleden atsınlar. Ben çünkü bu takımları yenmek kolay değil. Nordsjælland yani şu an Kopenhag'dan da ligin önünde kendi liglerinde. Yani çok zor bir maç olacak. Fenerbahçe'de çok rotasyona gidecek. Çok büyük. En az 5-6 rotasyon bekliyorum. Yani çok zor. Fenerbahçe'nin rakibinin piyasa değeri 37 milyon. Yani eğer Fenerbahçe'de yenilirse bu takıma hatta berabere bile kalırsa bak yani çok büyük eleştiri alacak. Çünkü bugün Okan Buruk acayip eleştirilere maruz kaldı ki bence de abi bence de bu maç Okan Buruk'a yazar. Katılıyorum. Okan Yani Buruk'a taktik yazar. hiçbir şey yok. Fenerbahçe'de zaten günlerde Fenerbahçe'yi yemek bekliyorlar herkes. Yani galibiyetten dolayı azını millet sesini şöyle çıkartabiliyor. Galibiyet geldiği için. Yani bir puan kaybında yani iç sahada yani bu sesler böyle çıkıyor. Yani çünkü hak eden kazanan haklıdır diye bir kural var biliyorsun Türkiye'de. Evet. Bunu düştüğün anda herkes tekmelemeye başlayacak belli yani. Eleştirmekte de insanlar haklı. Hani gördün değil mi? 1,5-2 ay ne oldu? İşte transfer haberleri, transfer çalımları işte böyle şişirilmiş. Gelen her futbolcu sanki dünyanın en iyi futbolcusuymuş gibi PR'lar yapıldı, alındı. Ama işte sonuç bugün çıktı ortaya. Tamam mı? Bak bugün sonuç ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin sonucu da bu maç sonrasında belli olacak. Nasıl bir takım oldu? Evet. Gerçek sınav bu. İlk defa en önemli sınavını bu maçta ve deplasmanı Northern. Gerçi onun son maçına çıkıyor. O zaman da sen yeterince galibiyet alsan birini grupta birinci garantilersen o maç çok önemli olmaz. Çünkü o zaman hem Kasım'da gideceksin. Kasım Aralık gibi çok soğuk olacak. Hem de deplasman yiyeceksin. Bence Fenerbahçe yani o zaman kadar 5'te 5 veya 5'te 4 yapmış olması lazım ki gruptan çıkmayı garantilesin. Evet, Galatasaray'ın durumu maalesef bu şekilde. Umarız Manchester United karşısında galibiyet alır. Deplasmana gidiyor ama çok zor bir maç olacak Galatasaray için. Maçın beraberliğe bile kalacağını düşünmüyorum. Çünkü bugün Manchester United'ı izledim. Ölüsü dedik sakat hatta birkaç tane oyuncusu kadro dışı.
bu şekilde Bayern Münih adam Bayern Münih'in evinde 4 tane atıyorsa Galatasaray kendi evinde ne yapar? Bunu önümüzdeki maçta izleyeceğiz. Üzücü bir durum çünkü yani Kopenhag karşısında yetersiz olan bir Galatasaray bence ne Manchester United karşısında ne de Bayern Münih karşısında başarılı olacaktır. Artık Okan Hoca'nın yönetimin tercihi belli edecek bu sonuçları. Çünkü bugünkü kadroyla Okan Hoca çok eleştirildi. Yani Okan Hoca'nın artık şundan bir vazgeçmesi lazım. Bazı maçları kaybediyor veyahut da berabere bitiriyor. Bir oyuncusuna koyuyor olayı. Tamam mı? Yani oyuncusunu burada eleştiriyor. Bugün işte taraftar bizi daha çok destekler. Yani sen de hoca Kerem Aktürkoğlu'nu 20. dakikadan sonra alacaktı. Söylemek istediğim bir şey var mı hocam? Yani bundan sonra eklemek istediğim bir şey varsa buyur. Yok, ben gel haklısın. Yani taraftar görevini yaptı, yönetim görevini yaptı. Artık hoca da yani bütün hocalar da artık artık taktiklerini, teknisyenini ortaya koyması gerekiyor. Yani daha ne yapacak ki millet? Yani bir 100 milyon euroluktan transfer bütçesi istiyorlar. Bilmiyorum, şu eksik bu eksik. Ne eksik? Hiçbir eksik yok takımda. Yani gideceksin, bunu oynayacaksın. Yani 20-30 milyon euro oynayanlar nasıl oynuyor? Oynuyorlar. Onun için o konuda yani illa bütçeyle olmuyor. Bugün Real Madrid mesela 90+4'te son saniyede gol attı. Union Berlin tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne çıkarıldı. Tarihinde ilk defa. Ona Evet. bile son saniyeye dayandılar. Sen o zaman onu yapan varsa sen de kendi evinde bir zahmet Nordsjælland'i yeneceksin veya bir zahmet Kopenhag'ı yeneceksin. İzleyenlere teşekkür ediyorum. Yarınki maçtan sonra görüşmek üzere, başarılı. Evet sevgili futbol severler. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.